Şu anda avucumda minik bir evlat var. O kadar tatlı ki. Bunu sana göstermeden önce şu anda bugüne nasıl geldiğimizi biraz bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde dayım ormanda çalışırken hemen yanı başında halsiz, bitkin bir şekilde bir sincap gördüğünü düşündü. Minik bir yavruydu ve onu orada bırakmaya gönlü el vermedi. Koydu cebine, akşam eve getirdi ve daha sonra da bana verdi. Bana sincap yavrusu bulduğunu söylediğinde şüphelendim. Çünkü bu bölgede sincaba çok denk gelmedim ve var olduğuyla alakalı da çok fazla bir bilgim yok. Ancak bu bölgede sincaba benzer bir canlı var. O da 7 uyur. Evet, bu yavruyu gördüm de çok sevindim çünkü hayatımda ilk kez buna denk geldim. Daha önce araştırmıştım, az çok biliyordum. 7 uyurların çeşitleri de var. Bir tanesi böyle daha grimsidir. Bu biraz daha kahve tonlarında ve gözünün şuralarında siyah çizgiler vardır. Ve bu nesli tükenmekte olan, aslında korunması gereken türlerden biri. O yüzden bunu görünce bir yandan sevindim ama bir yandan da üzüldüm. Çünkü her ne kadar çaresiz, bitkin de gözükse bunun doğasında kalıp orada yaşam mücadelesini vermesi gerekiyordu. Ancak dayım biraz merhamet göstermiş ve bu yüzden de yanına almıştı ki bir şey olmasın ona diye. Ve sonra bana geldi ve 4 gündür de benle. Bu minik daha olmadan bana babalık duygusunu biraz yaşattı diyebilirim. Onunla yaşamak gerçekten enteresandı. Çünkü evin içindeyim ve her an onu düşünüyorum. Acaba nerede, ne yapıyor diye, nasıl durumu diye. Devamlı kontrol ediyorum. Nefes alıyor mu, hareketli mi, herhangi bir şey var mı diye. Gerçekten bana çok enteresan duygular yaşattı bu güzellik. Ve şu an bak parmağımın arasına sokuyor kafasını. Çok fazla fareye benzese de fareden ayrılan özellikleri var. Elbette ki gözlerindeki bu siyahlık, kuyruğundaki bu tüylü kısım ve tabii ki elleri. 5 tane de parmağı var bu güzelliğin. O kadar tatlı ki. O tutunuşu sana o kadar güzel ki şöyle tutunuyor. Şöyle. Elleri böyle çıkıyor senden. Tabii bunu görünce biraz endişelendim. Çünkü bunu nasıl besleyecektim? Ancak bu yaştaki bireylerin hala daha süt içtiğini biliyorum. O yüzden elimde inek sütü vardı. İnek sütünü önce ılıttım ve daha sonra da dezenfekte ettiğim göz damlası şişesini koyarak tam anne sütü sıcaklığına getirerek ona yavaş yavaş içirdim. Ardından parmağımı ufak ufak böyle kemirmeler yaptığını hissettikten sonra da ufak ufak böyle fındık vermeye başladım. Ve fındığı da küçük küçük parçalar olarak almaya başlamıştı. Fındık biraz sert gelmişti belki ama cevizi muhtemelen yiyebilecekti. İlk gece sanki benim bebeğim gibi beni uyutmadı. Devamlı ses çıkarttı. İlk gece çünkü tecrübesizim ben de, ne yapacağını ne edeceğini bilmiyorum. Koyduğum bir kova vardı. Kovanın içinde bez vardı. Beze sarmıştım onu güzel. Onda uyuyordu. Daha sonra gece hareketlenmeye başladı. Hatta kovanın içinden atladı ve arkamda böyle yürümeye başladı. Ses çıkara çıkara. Defalarca uykudan uyandırdı beni. Bu güzellik için uykudan uyanmak gerçekten güzeldi. Tabii gece hareketliliğini görünce bunun gece hareketlendiğini de az çok anlamış oldum. Çünkü gündüz acayip bir şekilde uyuyordu. Akşam üstüne doğru da hareketlenmeye başlıyor. Muhtemelen avlanma zamanları. Ve çok fazla tiz bir sesi çıkıyor. Şöyle şu sese benzer bir sesi var. Bal Surat, bal. O kadar tatlı ki, o kadar yumuş yumuş ki. Bir de kokluyor beni. O kadar alıştı ki inmiyor da yani. Bütün vücudumu böyle dolaşıyor. Geliyor böyle çıkıyor, buradan iniyor tekrardan. Hiç vücudundan inmiyor. Sonra geliyor avucumun içine böyle sığınıyor. Güzel yuvarlak top gibi oluyor. Öyle uyumaya çalışıyor avucumun içinde. Nasıl güzel bir duygu, nasıl güzel bir his. Tabii bununla ilgili detaylı araştırmalar yaptım. Araştırmalar sonucunda bunu beslememeye karar verdim. Bunu dayımın bulduğu yere aynı bulduğu şekilde bırakacağım. Ve orada ailesini bulmasını ümit edeceğim.
Buna daha fazla müdahale etmek istemiyorum. Yaşayacaksa da kendi yaşayacak, ölecekse de kendi ölecek. Bunu alıkoymak bana vicdanen gerçekten bir yük. Muhtemelen o da ailesini arıyor, ailesi de onu arıyor. Her ne kadar onu emzirsem de, tabii ki de nasıl emzirdiğimi az çok biliyorsun, yanlış anlaşılmasın. Annelik görevimi yerine getirsem de babalık görevimi de yerine getirdim. Ona biraz cesaret verdim ve yuvasından atladığı bir anda ona gitmesine müsaade ettim. Ne yaptı dersin? Tabii ki de duvarları tırmanmaya başladı. Bu boylarla hem de. Nereye gidiyorsun sen? Zibidi. Evet, fazlasıyla hareketli ve yaramaz. 4 gün boyunca bununla geçirdiğim süreçte şunu gördüm ki bu kendi başına hareket edebiliyor. Hatta gidip uyuyabileceği bir alana da geçebiliyor. Uyuması gerektiği zaman da böyle gidip bir yere sığındığını ve uyuduğunu da gördüm. Bunu görmek bana biraz vicdanen rahatlık verdi. Çünkü onu artık gönül rahatlığıyla bırakabileceğim. Peki neden bende kaldı bu 4 gün boyunca? Niye direkt götürmedim? Çünkü yağmurluydu hava. Yağmur sürünce ve çok fazla soğuk vardı. O yağmurlu havada, ıslak havada onu bırakmak istemedim. Bugün de güneş açtı. Yarın tekrardan bir yağmur gelecek. O yüzden bugün bırakmak istiyorum onu bir yere. En azından o doğa şartlarına göre hareket edecektir ve kendine sığınacak bir yer bulacaktır ya da ailesi onu bulacaktır. Ailesini bulması da şöyle mümkün. Çok tiz bir ses çıkarıyor ve ailesi de çıkarıyormuş zaten. Ailesinin biraz daha güçlü ses çıkarma özelliği varmış. Ve muhtemelen bir arkadaşımın da bana tavsiyesiyle aynı şekilde böyle bir 7 uyur evine gelmiş. Evinde tutmuş ki bir şey olmasın ona diye. Daha sonra bir gün pencerede anne ve babayı görmüş. İçeri bakıyorlarmış, yavrularını arıyorlarmış ve muhtemelen o sese gelmiştir. Çünkü o tiz ses, muhtemelen onların kulakları çok iyi bir şekilde duyabiliyor o sesi. Bu küçük de oraya gittiği zaman o tiz ses çıkardığında etraftaki ailesini bulabilecektir. Öyle ümit ediyorum ve öyle bırakacağım zaten. Gerçekten şununla hayat geçirmek isterdim. Ancak ben hiçbir canlıyı evimde alıkoymak istemiyorum. Çünkü doğal bir ortamda yaşıyorum ve onların doğal ortamda yaşamalarını ve onları öyle izlemek istiyorum. Her zaman karşılaşamıyorum belki, her zaman sevemiyorum belki ama her zaman sevmek de istemiyorum. Ben zamanı geldiğinde onlarla karşılaşmak, onlarla şöyle güzel birkaç gün daha iyi olsa ya da birkaç dakika daha iyi olsa vakit geçirmek ve daha sonra onları tekrardan doğasına salmak istiyorum. Çünkü benim için o kadar anlamlı ki bunlarla böyle karşılaşmak. Çünkü o an onunla karşılaşıyorsam benim için büyük bir anlamı vardır. Ve bununla ilgili anlam da benim için çok derindi. 4 gün boyunca aynı evin içinde kaldık ve bir bebek gibiydi aslında. Bir bebekle aynı evin içinde yaşamaya çalıştık. Her an onu düşündüm. Her an onu beslemeye çalıştım. Her an onu sevdim. Biraz daha sevgi de böyle mesafeliydim. Sevdim ama ona biraz da cesaret vermek için kendi başına bırakmayı tercih ettim. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama çok fazla sevmek de her zaman iyi değil. Çok fazla bağlılık gerektir. Bunun bana bağlanmaması gerekiyor. Bunun kendi hayatına bağlanması ve yaşamda kalması gerekiyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Gidip bunu dayımın bulduğu yere bırakacağız. Aslında bırakmaya karar verme sebeplerinden biri de sabah kalktığımda bakayım dedim buna nedir durumu diye. Koyduğum kapta top gibi olmuş uyuyordu. Ona tuttuğumda buz gibiydi. Buz kesilmişti. Nasıl korktum var ya. Dedim ki bu öldü herhalde. Beden buz gibi. Daha sonra hemen aldım onu avucuma. Biraz ısıttım, biraz hava verdim falan derken hareketlenmeler başladı. Sonra bunun 7 ay uyuduğunu biliyorum ya. Hani kış sürecinde uyuyabiliyor bu tamamıyla. Bir araştırayım dedim nasıl uyuyabiliyor diye. Meğersem bunların belli modları varmış. O modlarda vücut fonksiyonlarını tamamıyla neredeyse sıfıra indiriyormuş. Ve bu sayede enerji tüketimini azaltarak hayatta kalabiliyormuş. Tabi vücudu da buz gibi oluyormuş. Bunu öğrendiğimde hem içim rahatladı hem de artık bunu götürmenin vakti geldiğini düşündüm. Çünkü demek ki artık uyku vakti geldi bunun.
belli bir derecenin altına düştüğü zaman da uyuması gerekiyor. O uyku moduna girmiş. Ben uyandırdım onu. Tekrardan girebilir. En azından götürürüm orada. Bu gece belki ailesini bulur. Çünkü akşamları tiz bir ses çıkartıyor. Muhtemelen ailesiyle o frekansta iletişime geçebilir. Bulduğum yere bırakacağım için ailesi de uzağa gitmiş olamaz. En azından bulurlar birbirlerini. Bulamazsa da artık bir yere sığınacak ve kış uykusu moduna geçecek. Biraz dinleniyoruz. Evet, şu anda araçtayım. Yavrumuzu götürüyoruz. Gidip bulunan yere bırakacağım. Unuttum çekim yapmayı da. Alelacele şöyle arabada bir göstereyim. Yoldayız yani. Evet. Şu anda dayımın bulduğu yere geldim. Bulduğum yere direkt olarak bırakacağım. Son emzirmesini yaptım. Ellerim şu an sütlü. Bununla ayrılmak istemiyorum. Ancak onu doğasına bırakmam lazım. Evet, bulduğumuz yere önce dala bırakacaktım ama tutunamayacak kadar böyle bir halsiz gibi davranıyordu. O biraz daha ilerleyen saatlerde canlanıyor biliyorum. Muhtemelen canlanacak ve o bezin içinden çıkacak. Çünkü evin içinde de kovanın içinden çıkıyordu, bezin içinden ve atlamaya başlıyordu. Bu büyük gürgenin altına bıraktım. Umarım bir sıkıntı olmaz. Umarım ailesini bulur. Yapacağım tek şey ona dua etmek olacak ve kurtulduğunu ümit edeceğim. Başka hiçbir şey yok yani. Evet, şimdi de eve geçiyorum. Evet, ertesi günden selamlar. Buruk bir gece, buruk bir sabah. Şu anda elimde sadece biberonu kaldı. Şimdi şu saatlerde belki de emziriyordum onu. Evet, benim için duygulu, anlamlı, güzel, heyecanlı bir süreçti. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ne yapmam gerekirdi sence? Yani belki merhamet edip onu bakmam gerektiğini düşünebilirsin. Ben de o yönde düşünüyordum ancak bu canlıları doğasında bırakmak, yaşayacaksa ya da ölecekse doğasında bu mücadeleyi vermesi gerektiğine inanıyorum. Yavru dahi olsa. Evet, bir insan müdahalesi oldu ama bilmeden yapıldı zaten bu. Yine aynı şekilde gidip ortamına, aynı şekilde bulunan yere. Zaten gürgen ağacında gördün. Fıstıkları vardı gürgenin, hatta ağacın altında. Ve muhtemelen ki gürgen ağacının üstünde yuvaları var. Ya da gürgen ağacının böyle dal kovuklarında yuva yapmışlardır. Gidip oraya bırakmak beni vicdanen daha da rahatlattı açıkçası. Şimdi olasılıklar var. Ya gece hareketlendi, ailede kendisi de ses çıkararak birbirlerini buldular. Ya aile uykudaydı. Yavru da soğuğa dayanamayıp uykuya geçti ve bu süreyi tamamıyla uykuyla geçirecekler. Ya da şöyle bir şey, ya belki yavru uyuyacaktır ama aile her zaman uyumuyor. Uykuda olsa dahi bazı durumlarda ayaklanabiliyorlar. Yiyecek aramaya çıkabiliyorlar. Hemen ağacın altına bir kovuğa bıraktığım için inerken kokusunu alıp ona bakabilirler. Yani pek çok ihtimal var. Ben muhtemelen yavruyla ailenin buluştuğuna inanıyorum. Evet, sen ne düşünüyorsun 7 uyur hakkında? Onunla geçirdiğim süreçlerle alakalı, izlediklerinle alakalı neler hissettin? Daha önce görmüş müydün? Hangi ismiyle biliyorsun? Hasancık diye bir ismiyle de biliniyor bildiğim kadarıyla.
Gerçekten çok eşsiz bir canlı. Ya fareye benziyor. Fareleri zaten çok seviyorum. Fare yavrusunu da çok fazla sevmiştim ama bu bambaşkaydı. Yani onun tutuşları, onun sığınması falan, o renk, gözlerindeki o renkler falan müthişti. Bana güzel anlar yaşattı açıkçası. Bunun için mutluyum. Umarım daha nice canlıyı böyle süreçler içinde değil de böyle etrafımda görüp uzaktan da olsa izlemeyi nasip eder Allah. Evet, bu bölümde böyle olsun. Umarım keyifle izlemişsindir. Eğer beğendiysen beğenme butonuna basmayı da unutma. İlerleyen süreçte daha güzel bölümlerle birlikte olacağız. Evet, o zaman kendine iyi bak. Sağlıkla kal, hoşça kal.